Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizinle beraber Sakarya'ya dolaşacağız. Sakarya'nın böyle caddelerini, önemli güzel yerlerini sizlere göstereceğim. Aslında bu videoyu Kafeler Sokağı'nda çok güzel bir giriş yapmıştım. Ama maalesef ki video silinmiş. O yüzden sizlere burada video başlıyorum. Hemen sürüşe geçiyoruz. Size güzel POV sürüşle, T-Roc'la gezdiriyorum. Her yeri gösteriyorum. Sakarya'ya gezmek isteyen insanlar bu videoyu izleyip gidebileceği yerleri görebilirler en azından. Hemen sürüşe geçiyorum. Size Sakarya'nın o güzel yerlerini göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu tarz vlogların gelmesini isterseniz eğer yorumlara yazarsınız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hadi gelin geçelim. Evet arkadaşlar, sürüşümüze başlayalım. Şöyle hayaletimiz gelseydin. Şu an sunroofum açık. Biraz gürültü gelebilir ama seviyorum, biraz ışık girsin içeriye, sonrasında kapatırım. Zaten yavaş gideceğim. Radyo dinliyordum aslında ama sizin için radyoyu kapatıyorum. Şimdi başladık Serdivan'dan çıkmaya. Buradaki okuyan arkadaşlar bileceklerdir ya da okumak isteyenler. Üniversite buradan yukarı çıkarak gidiliyor. Şimdi üniversite gitmeyeceğim, biraz daha uzakta kalıyor. Çarşıda gezeceğiz biraz daha. Bak, mavi durak ızgara, burası çok ünlüdür. Bu arada bak, şu an 2 silindirle gidiyoruz. 2 silindir modu aktif, Eko yazıyor. Her yer sakin. Bahadır'ı özellikle öğrenciler çok iyi bilecektir. Bahadır'ın burada çorbası 1,5 falan arkadaşlar. Bu hatta Instagram'a falan düşmüştü burası. İşte en ucuz yemek diye, böyle pilav 1,5, çorba 1,5. Acayip paralara yani. Buradan Serdivan Tepesi'ne gidiliyor. Serdivan Tepesi'ne çıkmanızı öneririm. Ama ortam biraz farklıdır orada. Yani bir pavyon düşünün ama pavyon açık havada gibi düşünebilirsiniz. Ya da meyhanenin açık havada olduğunu düşünebilirsiniz. Serdivan'ı seviyoruz ya. Biz genelde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi Serdivan'da o arabayı park ettiğim yere arabayı koyuyoruz arkadaşlar. Buradan başlıyoruz yürümeye. Beni buralarda görürsünüz. Arkadaşlarla denk geliyoruz zaten. Biz oradan başlıyoruz abi. Buradan yürümeye. Buradan Serdivan AVM'ye gidiyoruz. Şimdi size göstereceğim Serdivan AVM'yi. AVM'den işte kahve mavi alıyoruz. Oradan ta aşağıdan alt yoldan dönüp tekrar arabaya ulaşıyoruz. Böyle bir yuvarlak çiziyoruz. Sakarya'yı seviyorum ya. Bilmiyorum sizlerde nasıl durumlar? Seviyor musunuz? Sakarya'da yaşayanlarınız oldu mu? Sakaryalılar var mı? İzleyenlerden var tabii ki, biliyorum da hani ne kadar? Genelde benim hani baktığımda kitlede İstanbul çok fazla gözüküyor. Şuradan dönelim. Buradan düz giderseniz direkt Çarşı Caddesi'ne gidiyorsunuz. Ama biz Serdivan AVM'ye göreceğiz. Bak, buraya da yeni bir AVM yapılıyor. Sakaryalı halkı AVM'yi seviyor arkadaşlar. Yani pek ben tercih etmiyorum AVM'ye. Eskiden çok fazla geliyorduk. Artık yani darlıyor insanı. Sapanca'ya gitmek lazım. Bir gün de Sapanca'ya gider, orayı dolaşırız. Sapanca'da bildiğim bir yer var. Böyle ormanın içinden geçiyorsunuz bir ağaçların arasından. Ya mükemmel bir görüntüsü var. Emin olun yani, orayı çok beğeneceksiniz. Ve çoğu kişi bilmeyecek. Bak, Sapanca'ya gelmiş olup da oraya bilmeyen insan çok fazla olacak. Oraya sizi götüreceğim. Burada gördüğünüz üzere Serdivan AVM. Burası asıl AVM'lerden biri. İlk kurulan Ada AVM'dir. Sonrasında burası kuruldu galiba ama çoğunlukla buraya gelir insanlar. En büyük yerlerden biri zaten burası, gördüğünüz üzere. Bu arada arabanın süspansiyonu çok güzel. Özellikle kasislerden geçerken hiç umursamıyorsunuz. Buradan giderseniz bu camili tarafı var. O taraflara gidebiliyorsunuz. İşte ne vardı, ne köydü ya? Bir mahalle vardı, ismi aklıma gelmedi. Vallahi hep Ekomod'da gidiyoruz ha. Biraz önce gelirken gazladım ama ne yakacağız bakalım. Başlangıçtan itibaren 11.1 ama bayağı basa basa geldim yani. Instagram'a görüntü attım. Instagram'dan takip edebilirsin. Sunroof'u kapatmak istiyorum, biraz güneş kafama vurdu iyice. Çok güneş var dışarıda. Şimdi yine Serdivan'dayız ama bu sefer Agora AVM'nin oradayız. Agora AVM'den geçip Çarşı Caddesi'ne gideceğiz. Burayı da göstereyim size. Burası da aynı şekilde biraz daha küçük bir AVM. Böyle AVM turuna dönmeye başladı. Bu arada burası Çarktres diye geçiyor ama buraya tabii başka şeyler de deniyor. Çok bayağı pis bir suyu var. Suyu kötü. Hani böyle keşke Eskişehir'deki böyle Porsuk çayı gibi olsaydı, etrafında oturabilseydik mükemmel olurdu. Ama bizde çok fazla fabrika var. Çok fazla kirli atık var. Hepsini de buraya atıyorlar. Leş gibi bir su oluyor yani. Şöyle ara yollardan. Eğer ki böyle trafik olursa da bu yolları kullanabilirsiniz. Bu arada size de örnek olsun. Artık Sakarya'da kala kala bütün yolları ezberliyoruz. Siz de aynı şekilde büyük ihtimalle şehrinizdeki yolları ezberlemişsinizdir. Şu ilerisi mobilyacılar ses diyorlar ama burası çok güzel. Benim burası çok hoşuma gidiyor böyle. Bak, şimdi Kent Park'a geldik. Kent Park'ta Suriyeli mekandır arkadaşlar. Buraya geldiğinizde çeşit çeşit Suriyelileri görebilirsiniz. Hepsi burada.
biliyorsunuz her parkta olduğu gibi burada da ele geçirmiş durumdalar. Burası da Millet Bahçesi olarak geçiyor. Eskiden eski stat buradaydı, stadyum. Hatta stadyumun bir parçası bırakıldı ana olarak. Burası da mükemmel ya. Tam yürümek. Bak, ben sürekli böyle yürümek yerlerine bakıyorum. Araba sürmekten daha çok. Şurada baksanıza, yürümek mükemmel oluyor ya. Biz diyorum ya, hep buralarda böyle yürüyoruz. Ben Adapazarı'na geldiğimde mesela hani dolaşmaya geldiğimizde biz genelde arabayı bir yere bırakıyoruz. Hatta bazen Çarşı Caddesi'ne bırakıyoruz. Serdivan'a yürüyoruz. Böyle toplamda eve giderken 25 bin, 30 bin adım oluyor. Ve Çarşı Caddesi. Çarşı Caddesi buranın ana arteri. Şöyle söyleyeyim size, ben lisedeyken ne bir AVM vardı ne de bir Serdivan vardı. Serdivan bildiğiniz o geçtiğimiz yerlere böyle tarla gibiydi. Eskiden buralar tutluk derler ya. Aynı o tarz bir yerdi. Şimdi orası tabii canlandı ama her zaman biz buraya Çarşı Caddesi'ne gelirdik. Özellikle şu burger'a gelirdik. Hep vardır ya böyle eskilerden kalan bir burger, işte burası. Bu hep bildiğim bir yer burası, böyle sürekli olan. Şöyle ara sokaklarına bir girelim bakalım neler var. O BMW güzelmiş ha. Şu kasayı seviyorum bak. Tertemiz duruyor. Şimdi birazdan Kafeler Sokağı'na geleceğiz. Asıl Kafeler Sokağı, şimdi çoğu kişi Kafeler Sokağı'nı Serdivan'da zannediyor ama asıl Kafeler Sokağı burasıdır arkadaşlar. Bunun karşı tarafı da Barlar Sokağı diye geçer. Eskiden sadece bu kafeler vardı açıkçası. Şuradan Çarşı Caddesi'ni görebilirsiniz. Çarşı Caddesi baya boş yani. Bak burası Sakaryaspor'un forma. Bir gün forma almaya gideceğim ya. Bir formam eksik. Bu yaza forma lazım. Dükkan 54. Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Buranın tabii ücretleri de Sakaryaspor'a katkı olarak gidiyor. Ya Sakaryaspor'un kaderi midir ne bilir bilmiyorum artık. Yani bir düştük. Geçen sene böyle final maçına çıkacaktık, gene patladık gittik. Olmuyor yani, bir nasip olmuyor yükselmek. Bu cami de çok fazla ünlüdür, çok ünlüdür. Eski bir cami yine. Tarihi Orhan Camii. Herkes mesela der ki Orhan Camii'nin oradan buluşuyoruz, yoksa Burger'ın oradan buluşuyoruz der. Yani buluşma yerleri olarak böyle seçerler ya, onlardan biridir burası da. Şuradan geçip size Çarşı Caddesi'nin girişini de göstereyim. Tekrar bir tur atalım böylece. Bak burası da Çarşı Caddesi'nin girişi. Şu anda giriş kapalı mı acaba? Aslında yaz saati 10-24 arasında. Giriş kapalı galiba, bilmiyorum ya. Gördüğünüz üzere Çarşı Caddesi'nin girişi orasıydı. Gelirseniz ilk gezeceğiniz yer burası olsun. Bir turlarsınız burada. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir tur attık, o girişi göstermek istedim sizlere. Bir gece de aslında Çarşı Caddesi'ne girebiliriz arkadaşlar. Hani o arabayla giriş yasak değil. Geceleri ama açılıyor. Gündüzleri yasak galiba. Normalde Duba oluyordu. O yüzden bir şaşırdım. Şu ileride Atatürk Kültür Merkezi var, AKM. Eskiden sinema falan oradaydı. Hep sinemaya oraya gidilirdi. Hatta şeye gittiğimi hatırlıyorum. Fast and Furious kaçtı ya? Bak şurası. Fast and Furious 4 müydü? 5 miydi? Tam hatırlamıyorum ama yani lisedeyiz işte. Bu Nihat falan da var. Video çektim var ya. Hani Passat olan, mavi Passat olan. Onlarla gitmiştik böyle arkadaş grubuyla. Ya filmden bir çıktık arkadaşlar. Öyle gaza gelmişiz ki herkes zaten böyle araba manyağı, delisi. Ama filmde tabii gaza getiriyor insanı, biliyorsunuz. Abi bir çıktık böyle, diyoruz ki kendimize Tofaş. İşte bir çıktık, diyoruz ki birbirimize araba olsun nasıl gaza basarız şimdi, böyle kesin kaza yaparız falan diyor böyle, ama acayip bir enerji var içimde ya, patlamalık yani böyle, bilmiyorum, o his acayip bir histi ya. İşte o araba severlerin hissedeceği bir his o. Ya süperdi ya, o Fast and Furious'u unutamıyorum yani, o gün aklıma geliyor. Burası da Kent Meydanı. Kaşkay varmış. Geç bakayım Tiguan. Bizim taksilerimiz de zengin taksisidir ha adam. Bak Tiguan'ı yapmış. Passat var bir tane taksi. Instagram'da görüyorum, bazen karşıma çıkıyor. Güzel bir Passat var. Arline Passat taksi yapmış arkadaş. Şöyle Erenler'e bir gidelim. Erenler'i de göstereyim size. Bu taraftan devam ederseniz işte hani bu bizim Geyve yoluna doğru bağlanıyorsunuz. Terminal tarafına doğru gidiyorsunuz. Artık hani Sakarya'dan ayrılmak isterseniz bu yoldan ayrılmanız gerekiyor. Burası da Yeni Cami. Burası da bir merkezdir aslında. O diğerleri gibi, mesela Çarşı Caddesi'nin başı gibi burası daha ünlü bir yerdir. Buradan böyle stada giriyorsun arkadaşlar. Buradan girdiğinizde stada kilitliyor. Eğer ki maça gitmek isterseniz bu yolu kullanacaksınız. Hemen şunu bağlayayım. Haritadan da izleyin yolu. Bağlantı kuracağım. Şimdi Erenler'e doğru gidiyoruz. İşte bu ya. Süper. Hemen size buradan haritamı açayım. Haritadan da yolu takip edin. Ben çok seviyorum Apple CarPlay'i. Bizim buralarda bak çok fazla bisiklet kullanan var arkadaşlar. Yani seviliyor. Niye seviliyor? Çünkü her yer düz. Her yer düz olduğu için buralarda fazlasıyla bisiklet kullanılıyor. Bir de mesafeler de yakın.
Eskiden Erenler'e çok fazla yatırım yapılıyordu. Ya bildiğiniz her şey Erenler'e yapılıyordu. Ama sonra bir anda trend Serdivan'a döndü. Ama harbiden Serdivan güzelleşti yani, çok güzel oldu böyle. Serdivan da bu arada altı şeydir yani, bataklıktır. Öyle depreme fazla dayanıklı bir yer değildir. Sakarya'nın geneli bu şekilde. Zaten Adapazarı diyorlar ya mesela, o yüzden oradan geliyor ismi. Bu arada Çarşamba Pazarı'nı geçtik. Bu da aynı şekilde Instagram'da bir ara düşmüştü. Burada böyle acayip bir şekilde fiyatlar çok ucuz oluyor yani. Hani olmayacak şekilde ucuz oluyor. Size o kadar söyleyeyim. AliExpress parasından daha ucuz ayırıyorlar. Garip bir şekilde satıyor adamlar yani. Bir girdin mi buraya 100 liraya istediğin her şeyi alırsın. Eskiden daha iyi tabii de, ama yani biliyorsunuz fiyatlar artıyor. Bu arada Megane da Toyota'nın yani polisin önünde tersten gidiyor. Ah ablam benim, ah. Şimdi artık Adana'ya doğru gidiyoruz. Sonrasında artık kendi Sakarya yoluma bağlanacağım. Oradan sizlere görüntü alacağım. Adana börek satılmış. Bu ara ünlü oldu Adana börekleri. Çok güzel ama. Artık sanayiye geldik. Bizim sanayimiz de sağlamdır arkadaşlar. Yani araba tamiri konusunda her şeye ulaşabiliyorsunuz neredeyse. Çünkü zaten Sakarya İstanbul'a da yakın ya. En kötü ihtimalle parça hemen aynı gün gelen parçalar daha iyi oluyor. En fazla 1-2 günde geliyor eğer ki İstanbul'da varsa parça. Buranın sanayisi de bayağı bir iş yapıyor. Bu yolu yeni yaptılar. Şimdi buradan Karasu'ya gidiliyor. Aslında bir gün Karasu'ya gitmemiz lazım. Karasu çok çok daha güzel, böyle gezerken eğlenebileceğimiz. Yani Karasu'ya giderseniz Karasu çok çok daha güzel. Bu yoldan Karasu'ya devam ediliyor işte. Kerpe falan, böyle deniz kenarına. Yazın gideriz ama oraya kesin gideriz yazın yani. Ben kışın gitmiştim. Kışın da ayrı bir doğası var. Burası da dediğim gibi Ada Center. Şöyle girelim, hatta buradan geçelim. Bazen burada trafik oluyor. Hemen buradan kaçıyorum. Arka yoldan geçiyorum. Aslında burası tam böyle alışveriş yapılacak bir AVM. Diğerlerinde mesela gezersiniz ama burada böyle hem fiyatlar da uygun oluyor. Yani o konuda size önerim, eğer ki böyle alışveriş yapacaksınız, harbiden gezmek değil de ihtiyacınız varsa burayı tercih edebilirsiniz fazlasıyla. Şuradan ana yola bağlanıp gideyim artık, bakalım dönecek mi? Döndü. Bu arada arka taraftan böyle bir turbonun ıslık sesi geliyor. Mest ediyor insanı. Şöyle yavaştan artık dönüşe geçelim. Size genel hatlarıyla Sakarya'nın merkezini gösterdim açıkçası. Asıl Sakarya böyle Sapancasıyla, işte bizim orasıyla, GV ile, yani hepsinin karmasıyla çok güzel oluyor. Karasusuyla, yani bunları zamanla biz paylaşırız. Özellikle böyle 2-3 kişi böyle gezmeye gidiyoruz bazen biz. O zaman çok daha güzel görüntüler alırız. Muhabbet ederiz arkadaşlarla. Onların muhabbetlerini çekerim ben sizlere. Şimdi şöyle kısa bir tanıtmak istedim. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Eğer ki hoşunuza gittiyse yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yani şimdi ayağınızın altında 150 beygir olunca pek fazla umursamadan gidebiliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.